Adalet Ağaoğlu'nun en sarsıcı romanlarından biri, Ölmeye Yatmak. Bu eserin içine girip, tarihle kendi kimliği arasına sıkışıp kalmış bir kuşağın hafızasında gezineceğiz. Göreceksiniz ki bir kadının kişisel hikayesi aslında koskoca bir dönemin fotoğrafı. Hazırsanız başlıyoruz. Ve hikaye tam da ortasından başlıyor. Bizi alıp dosdoğru bir otel odasına götürüyor. Yıl 1971. Odanın içinde ağır bir sessizlik ve büyük bir gizem var. Ve o sessizliği kahramanımız Aysel'in şu sözleri deliyor. İşte yatıyorum, ölümün tamamlanmasını bekleyerek. Yani daha ilk cümleden odaya yayılan o gerilimi, o umutsuzluğu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Peki akla hemen şu soru geliyor değil mi? Başarılı bir profesör, yani Cumhuriyet devriminin çocuğu denilebilecek aydın bir kadın neden hayatına son vermek istesin? İşte bütün mesele bu. Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Aysel'in bugünkü o otel odasındaki halini anlamak için zamanda geriye gitmemiz gerekiyor. Onu ve onun gibi bir nesli şekillendiren o ilk yıllara, yani Cumhuriyet'in çocukluğuna. Çünkü bütün cevaplar işte o idealist dünyanın vaatlerinde ve evet hayal kırıklıklarında gizli. Peki nasıldı o günler? Gözünüzde canlandırın. Bir kasaba meydanında kutlama var. Ama İstiklal Marşı sanki bir cenaze marşıymış gibi ağır bir ciddiyetle çalınıyor. Okul çocukları 10. yıl marşını söylüyor. Ve ilk defa kızlar ve erkekler aralarında 1 metre mesafe bırakarak biraz da beceriksizce polka yapıyorlar. Ama günün sonunda hepsi şuna inanıyor. Biz Türk'üz, Cumhuriyetiz, göğsümüz tunç siperdir. Ve bu coşku sadece meydanlarda kalmıyor, kişisel bir misyona dönüşüyor. Sanki bir öğrencinin günlüğünü okuyoruz. Bakın ne diyor? Fransızca öğreniyor. Bonjour'un günaydın demek olduğunu yazıyor. Yeni bir düsturu var. Atatürk est le père des Türk. Yani Atatürk Türklerin babasıdır. Ve kendine bir söz veriyor. Medeni, çalışkan, vatana faydalı bir çocuk olacağım. Hedef ne? Yeni cumhuriyete layık olmak. Bu bir ders notu değil, resmen bir hayat yemini. Türkiye kendi içinde bu yeni kimliği inşa etmeye çalışırken Avrupa'da fırtına kopmak üzereydi. Şimdi odağımızı aniden dışarı, o fırtınanın toplandığı yere çevirelim. İşte o dönemin inanılmaz tezatlığı tam da bu. Tarih 1938. Anadolu'daki öğrenciler bir okul müsameresi hazırlıyor. Aynı yıl Hitler Nürnberg'de o meşhur nutkunu atıyor. Südet krizi patlak veriyor. Bir yıl sonra 1939'da İstanbul'daki okullarda pasif savunma tatbikatları, karartma denemeleri yapılıyor. Yani bir yanda masum bir ulus inşası, diğer yanda adım adım yaklaşan bir dünya savaşı. O günlerde gazeteleri açtığınızı düşünün. Manşetler sürekli değişiyor, dünya nefesini tutmuş. Bir başlık, Hitler bir nutuk söyleyecek. Hemen ertesi gün başka bir devin haberi, Churchill bir nutuk söyledi. Herkesin gözü kulağı Avrupa'da. Ve bu gerilimin ortasında Türkiye'nin o hassas denge politikasını öven bir manşet beliriyor. Yaşa dost Türkiye, bravo, aferin Türkiye. Bir yanda büyük bir tehlike, diğer yanda uluslararası bir takdir. İnanılmaz bir denge. Peki tüm bu devasa dünya olaylarının gölgesinde sıradan insanın, yani Aysel'in kuşağının gündelik hayatı nasıl akıyordu? Gelin şimdi o dünyanın dokusuna, o dönemin çelişkilerine biraz daha yakından bakalım. Şu basit radyo yayın akışına bir bakın, aslında dönemin kültürel haritasını önümüze seriyor. Öğlen plaktan Türk müziği, hemen ardından haberler, akşam dans müziği, sonra milli saat ayarı, gecenin ilerleyen saatlerinde orkestra Busquets'den dans espanyol. Gördüğünüz gibi hem geleneksel, hem milli, hem de batılı. Hepsi aynı günün, aynı frekansın içinde. Modernlik soyut bir fikir değildi tabii, aynı zamanda vitrinlere giren yepyeni ürünlerdi. O pırıl pırıl krom çubuklu son model RCA radyolar. Coty'nin Jitan, Peş gibi yeni ruj renkleri. Açık hava sinemasında Laurel ve Hardy filmleri. Gazetelerde İngiliz kumaşlarının reklamları. Dünya bu arzu nesneleriyle birlikte yavaş yavaş eve giriyordu. Ve işte dönemin en büyük çelişkilerinden biri. Bir anda resmi gazeteler şöyle yazıyor. Telaşa mahal yoktur. 20. asırda sulh o kadar kökleşmiştir ki harp velvelesine boyun eğmeyecektir. Ama aynı günlerde Anadolu Ajansı'nın geçtiği haber ne? Almanya, Çek hariciyesine yeni bir protesto notası verdi. Yani bir yanda korkmayın diyen bir ses, diğer yanda savaşın ayak sesleri. Türkiye bu hassas dengeyi korumaya çalışırken dünyanın geri kalanı ne yapıyordu? İşte size tek bir rakamla özet. 1938'de yapılan bir ankete göre Amerikalıların %55'i şimdiden İngiltere'yi destekliyordu.
Almanya'yı destekleyenler ise sadece %5. Yani dünya saflarını çoktan belirlemeye başlamıştı. Evet, şimdi yavaş yavaş bütün bu parçaları birleştirelim. Aysel'in gençliğine yüklenen o büyük ideallerin, o büyük vaadin yetişkinliğinde nasıl bir bedele dönüştüğüne bakalım. Aysel'in ve kuşağının omuzlarına yüklenen görev buydu. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bu, okulda ezberlenen bir metinden çok daha fazlasıydı. Bu, onlara verilmiş bir kimlikti, bir yaşam amacıydı. Ve işte o hayat denkleminin iki kefesi. Bir yanda verilen söz neydi? Bir aydınlanma ordusunun neferi olmak. Medeni, vatana faydalı bir nesil olmak. Peki 30 yıl sonra gelinen noktadaki hissiyat ne? 30 yılda hiçbir şey başarılmamışsa bir isyan gerekir, bu hiçlik yaşanmalıdır. İşte vaat ve işte bedel. Aradaki o devasa uçurum. Ve Aysel'in zihnindeki o uğultu, o büyük, net hedeflerin yerini ne almış bir bakın. NATO, Cento, tiyatro, peynirin fiyatı, sular kesik, çorabım kaçtı. Kurtuluş şundadır, hayır bundadır. UNESCO raporu gecikti. Gördüğünüz gibi büyük idealler hayatın o gündelik, kaotik gürültüsü içinde eriyip gitmiş. Ve son olarak sizi şu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Bir insanı inşa eden idealler aynı zamanda onu yıkan şeyler olabilir mi? Romanın temel meselesi belki de bu. Ve belki de Aysel'in o otel odasındaki sessizliği aslında koskoca bir kuşağın en gürültülü çığlığıdır.